Merhaba arkadaşlar. Yeni bir çekler karşınızdayız. Kirosu galiba biraz önce yani bugün gün içerisinde mini bir güncelleme attılar. Zaten iki defa güncelleme geldi. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Raporlarda değişiklik oldu. Zorlu misilleme eskisi gibi farazi rakamlar çıkartmıyor. Örnek veriyorum. Kentteki çocuk 4 defa 5 defa çalışırken zorlu misilleme 14 defa 15 defa çalışıyordu ama hasar düşük kalıyordu. Artık onu biraz değiştirmişler. Bir de imza beceri olayları değişmiş. Olayı da çözdük. Bayağı uğraşarak çözdük Rıdvan'la beraber. Bayağı burada bir denedik. Rıdvan zaten raporlarından bir teorisi vardı. O da tuttu. Yani tam da düşündüğü gibi oldu. Şimdi başlayalım. İlk Ya, rapordan mı son rapordan mı başlayalım? İlk rapordan raporları değil de başlayalım. Yalçın. Hı. Önce bir Ramses Birliği'ni dizsene. Ramses'in bütün birliklerde şeyine bakacağız. İmza sayısına. 20 saniye. 20 saniyede 19 tane. 19 saniye. Tamam, diğerine bak. 19 tane. Tamam, diğer ikisi de aynıdır. Standarttır. Bak şimdi kardeşim. Şimdi bu oyunda şöyle bir şey var. Aktif beceri, ikincil beceri, bunlar çalıştığı zaman 1 vs 4 yaptığın zaman, tamam mı? Hı hı. Hepsine aynı sayıda imza atıyor. Hepsine vuruyor. İkincil vuruşlar da aynı, aktif beceriler de aynı. Hepsinin sekmesi aynı, tamam mı? Aktif beceri ve ikincil vuruş beceriler sabittir. Vurduğunda dördüne birden vuruyor beceri. Tamam mı? Bak Evet. şimdi. Heroes raporlarına gir kardeşim. Evet. 31 saniye. Tamam mı? 23 imza. 23. 55. 5 imza oldu. Bunun 29 saniye bu. 46, 76. Yok, tek tek Çok. saymaya gerek yok. 29 saniyede 21 tane. Hı hı. Bu raporda dur. Bu raporda dur. Bak kardeşim. Şimdi Kiros'un imza becerisi ne diyor? Diğer becerileri kullandığında aktifleşir diyor, değil mi? Diğer beceriler çalıştığı zaman Hı hı. %60 ihtimalle imza atıyor, değil mi? Yani diyor Evet. ki sen diyor o iki beceriyi vurursan ben imzayı aktifleştiririm diyor. Sen kaç tane vurmuşsun kardeşim? Bir, iki. 10. 2 Bir tane. tane korkusuz atmışım, bir tane. Şimdi iki beceri kullanıp 19 imza nasıl atıyorsun? Değil mi? Şimdi bak, konu bu. Bak, buraya geliyoruz. Aç o raporu abi. Bak, ben sana söylüyorum. Demin Ramses'le niye denedik? Bak, imza becerisi kullandığında aktif beceri ve ikincil vuruş becerilerin hepsi sekiyor. Burada aslında Kiros'taki yapılan düzenleme şu. Pasif beceri, karşıt saldırı becerisi saniyede bir kere çalışıyor. Doğru mu? Doğru. Aynen öyle. Doğru. Saniyede bir kere çalışıyor. Şimdi burada bütün hepsine karşıt saldırı yapıyor. Bak şimdi mesela karşıt saldırıları hesapla Kiros'un. Mesela en baştaki rapora gir abi. Tamam toplayalım. İkisini bir toplamana gerek yok. Bak, kehanetteki çocuğu toplayalım. 1. Bak, 27 saniye, tamam mı? 27 saniyede 27 tane atmayacak. Bir tane orada var. 3 tane burada var. 4. 4. 9 burada var. 13. 13. 26. 26. Tamam mı? Bak, 31 saniyede 26 tane karşı saldırı yapmış. Yani karşı saldırıları eski ilk geldiğinde karşıt saldırı yaptığı zaman bu aktif beceri ve ikincil vuruş beceri gibi çalışıyordu karşıt saldırı. Yani Hı sen hı. kehanetteki çocuğu vurduğun zaman dördüne birden vuruyordu. Evet. Yani Doğru. saniyede 4 tane vurabiliyordu. Anladın Hı mı? hı. Diyorduk Normalde zaten sadece 3 tane beceri. Bak sen sadece 3 beceri yapıştırıyorduk yani. sen onun hesabını yapmıştın. Bak, normalde aktif beceri ve ikincil vuruş becerisi gibi çalışıyordu karşı saldırı. Yani çalıştığında bu kehanetteki çocuk dördüne birden vuruyordu. Tekiyordu. Dördüne birden vurduğu için 4 kere çalışıyordu. Kritik atıyordu sürekli. Hep yüksek hasar çıkarıyordu. Hep kritik atıyordu. Şimdi Evet. buna düzenleme getirmişler. Diyor ki kardeşim bak, karşıt saldırıyı birine yaptığında bir saniye. Öbür saniye gelmeden bir daha yapmıyor. Yani ikinciye vurmuyor, üçüncüye vurmuyor, dördüncüye vurmuyor. Bir tanesine vuruyor. Öbürkü saniye öbürüne tetiklenirse öbürüne vuruyor. Ama
Bak imza becerisi karşıt saldırı değil bunun. Bak 7 kere de 25 tane atmışsın. Tamam mı? Bak senin 4 birliğe vurduğun bütün imza tetiklenmeleri, tamam mı? Sen birine karşı saldırı yaptın, imza tetiklendi. Bu imza karşıt saldırı olmadığı için aktif ve ikincil vuruş becerisi gibi çalışıyor. Yani 4'üne birden vuruyor. İmza becerisi. Kesinlikle öyle. İmza becerisi her tetiklendiğinde 4'üne birden vuruyor. Ama karşıt saldırılar yalnızca tek bir birime çalışıyor şu anda. Bunun olayı böyle. Bunu normal bu hale getirmişler yani. Bu hale Aslında getirmişler. Bu halde devam aslında edecek artık. böyle devam edecek. Bunda bir düzenleme yapılmayacak. Olması gereken bu. Çünkü adam diyor ki bu beceri karşıt saldırı saniyede bir kere tetiklenir. Evet. Sen bir kere her saniye bekleyeceksin yani onu. Saniyede bir kere vuracak abi bu. Daha fazlası olamaz. Biz bunun Bak bu sağlamasını daha yapmak için Bodika'yı başa koyduk. Bir de Bodika'ya deneyimledim. bak Bodika'ya başa koyduk. Aynı sonuçları bu şekilde de aldık. Bodika'nın imzası karşıt saldırı değil mi? Bak Evet, 33 karşı saldırı. saniye. Topla abi Bodika'nın imza sayılarını. 33 saniyede 33'ü bulacak mı? 33'ü geçecek mi ya da? 9, 21, 21, 24, 24, 25, 26. En24, kısa 20. 29 saniye, 26. Yani Yani 29 saniyenin saniyede altında kalmış. 26 tane. Yani full tetiklenseydi bu 29'da Hı hı. 29 olacaktı. Arada Şimdi tetiklenmemiş. Kiros ikinci kumandayken imzalarını toplayalım. 23. Bak 29 saniyede 23. Karşıt saldırı imzası karşıt saldırı olan bir kahramanı kumanda olarak koyduk. Kiros'u ikinci kumanda olarak oynadık. Bu şekilde bakalım bir de 23, 47 Türkiye'de. Zaten geçti. 30'u. geçti. 47, 71, Evet 71. 96. 76, 96. 3 kat. Direkt Yani yani saniyede 3 kat. saniyede 3 kere imza kullanmış. Evet. Ve diğer raporlara da baktık arkadaşlar. 3 katına yakın. Tamam. 3 katı diyebiliriz. Saniyede 3 tane imza atabiliyor toplu savaşlarda. Önceden bu kadar değildi bu. Şu anda bu şekilde yapmışlar. Düzenler bu şekilde olmuş. Yani bu e, Karşıt saldırıları olması gerektiği gibi yapmışlar ama imza becerisini bundan muaf tutup çünkü imza da bu şekilde çalışsa birlik hiç oynanmaz hale gelecekti. İmzasını da bu şekilde düzenleyip arkadaşlar dengeleme getirmişler. aslında E, muaf tutmak değil bu. Çünkü imzasında pasif imzası şey değil. Karşıt saldırı değil bunun. Ha işte Yazmıyor. karşıt Karşıt saldırı saldırı. yapabilirler de. Karşı saldırı Aynen. Ya yapabilirlerdi. Karşı Allah'tan saldırı karşıt yapmayıp saldırı değil. Karşıt evet saldırı olsa hiç vurmayacak. bundan sonra gelecek savaşçı mızraktaki imzaların karşıt saldırı olmaması gerekiyor. Eğer bir kumandan imzası karşıt saldırı olarak gelirse o sezon artık bu tabloda patladı. O sezon patlar yani bildiğin oynanmaz hale gelir. Aynen öyle. Savaşçı mızrağın kumandanının özellikle altını çiziyorum kumandanının becerisi karşıt saldırı olmaması lazım. Zaten Olduğu zaman bak patlar. bunu buradan şeyden anladım ben raporlara bakarken. Bak burada 19 tane beceri kullanmışsın. Tamam mı? Hı Toplam. hı. Benim maksimum 19 tane. Hepsi denk gelse 19 imza kullanman lazım. En sonuncusunda kaç tane atmışız? Genelde sonlar azaltıyor. 10. Burada 10 tane Yani atmış. 10 beceri kullanıp 23 imza atmışsın. Ben burada onu bu şekilde anladım. Çünkü baktım burada 10 tane beceri 23 imza. Sonra imzasını okudum. İmzası karşıt saldırı değil. Orada jeton düştü benim. Tamam dedim. Bu dedim aktif beceri. İkincil vuruş becerisi gibi. Hı Hepsine hı. birden vuruyor. Yani birinci birime yaptığın karşıt saldırıda imza tetiklenirse dördüne birden yapıştırıyor imzayı. Aslında karşı saldırılar şu an dezavantaj oldu burada. Saniyede bir kere çalışan bir beceri. Bir de bu Kiros'un kumandan becerisi %10 daha etkinleşme ihtimali veriyor ya. Evet.
Zaten kalabalık birimlerin içerisinde her saniye çalışma ihtimali çok yüksek bu becerinin. Yani o kumandan becerisi %10 arttırması hiçbir şeyi etkilemeyecek bunda. Çok böyle amşan bir etki yaratmayacak. Çünkü saniyede bir kereden fazla atamayacak zaten bu karşıt saldırıları. Yani Doğru. Kiros'u aslında ikinci kumandan olarak da kullansan hayatında hiçbir şey değişmeyecek şu an. Değişmedi zaten. Biraz önce de Değişmeyecek abi. değişmedi. Çünkü o %10 etkinleşme ihtimalinin hiçbir önemi yok şu an. 4 birime 5 birime vurduğunda her saniye bir kere tetiklenecek zaten bu beceri. Önündeki yapay sikimlik alanındaki en fazla iki düşman birliğine hasar verir %550 ve düşman kumandanın zırhını 6 saniyeliğine 70 azaltır. Abi Kiros'u Yani ortaya koymak lazım. Çünkü kumandan becerisinin hiçbir esprisi kalmıyor. kalmıyor. Ama Kalmıyor çünkü %10 verdik. saniyede bir kere atıyorsun. Ha, 1 vs 1'de tamam eyvallah olabilir belki de. %30 ihtimal de bu dizilim de vs dizilimi değil zaten. Bu kalabalığa atıyorsun gidiyor yani. 508 çarpı 0,003 mevcuttan konuşuyoruz arkadaşlar. Bu rakamlar değişebilir. 70. Çarpı 70 artı 70 176. 6 kumandanın zırhını kırıyor. Güzel rakam. Kumandanın zırhını 6 saniye 176 azaltıyor. 2 birime vuruyor bu. 2 2 biriminkini birim mi oluyor. düşürüyor? Aynen. Önündeki 2 birimi Bunu bir düşün. 2 denesene şeyde. Barbar'da bir denesene şunu. Deminkinde. Bu şekilde. deneyelim. Deneyelim. Ricard'da da böyle miydi acaba ya? Ben bilmiyorum. Ricard kullanmadım da bu karşı saldırı olayı gene rakamların üstüne çıkıyor muydu eskiden de? Allah şimdi Ricard oynarsak Ricard'da kolaylaşıyor. Ricard'ın becerileri de güzel olduğu için özellikle imzası falan Ricard'ın imzalarını fulllemek gerekiyor. Karşı saldırısını, auto süpürmesini Yok falan. eskiden oynuyordun sen. Hiç dikkatini çektim hani bu karşı saldırı olayı saniyede birden fazla mıydı? Yani gene diğerlerine sekiyor muydu? Ondan soruyor. Sekiyordu canım. Eskiden böyle değildi. Eskiden çatı çatı vuruyorduk. Bu O zaman Tiros'la beraber eskiden de bozuktu o zaman. Bu karşı saldırı aktif beceri gibi çalışıyordu o zaman eskiden de öyle mi? aynen öyle. He, o zaman tam normal haline döndürmüş. 5 sezon sonra mı aklına gelmiş bunlar? 5 sezonda geç 7 yıl sonra akıllarına gelmiş. Yani ne diyeyim karşı saldırı olayını aktif beceri gibi kullandırmışlar. ...88. 4-5 Aynen. tane imza fark etti. Tamam, aynı yani bakarsan. Yani Aynen. aslında şöyle bir şey söyleyeceğim ben. Şimdi bu Kiros'un yerine kumandan geldiği zaman Kiros'u ortaya koyduğun zaman ana kumandan kullanırsın. Kiros gene ikinci kumandan olarak gene kullanılır. Yani Kiros'un yerine kumandan geldiği zaman Kiros hala oynanabilir bence arkada da. Bu Oynanır. karşı saldırı muhabbetinden sonra yani Vlad'ı yapmak mantıklı olur mu bu çerçevede bilmiyorum yani. Geldiği zaman göreceğiz. Çünkü zırh delme falan diyor ya, merak ediyorum yani zırh delme. Bakalım. Evet, artık karşı saldırı gibi çalışıyor artık. Olması gereken gibi çalışıyor. Biz o şekilde alıştık. Yani birinci sezondan 7 yıllık bir oyun, 7 yıllık bir geçmişi var. Yani bir yıl oldu açılalı. Yani biz bir yıldan fazladır farklı farklı serverlarda bunu bu şekilde oynuyoruz. Yani Şimdi gerçek hakkını vererek saniyede bir kerenin dışında çalışmıyor beceri. Onu anlamış evet, olduk yani. Aslında burada nerfleme, ıvır zıvır hiçbir şey yok. Sadece yani becerilerin çalışma sistemini düzeltmişler. Zaten o yayınladıkları şeylerde de becerileri düzenliyoruz ediyoruz dedikleri muhabbet buydu muhtemelen. ama yani 7 yıllık bir oyun beta bir yıldan fazla oldu yani 14-15 ay oldu. Yani bu beceriler Richard'dan beri, Tabii. Leondas'tan beri bu şekilde oynandığı için Öyle algılıyorduk. Biz diyorduk ki öyle. saniyede bir kere çalışıyor ama hepsine bir kere saniyede bir kere. 4 birimse dördüne de saniyede bir kere çalışıyor diyorduk. Yani hepsine çalışıyor diyorduk. Ayırıyorduk kavramı. Şimdi sadece genel anlamda bir kere çalışıyor. Hepsine ayrı ayrı Evet. saniye saniye şeyi kalkmış yani. Eski hali çok tatlıydı. Eski hali bozuktu, çok tatlıydı. Şu an böyle arkadaşlar. Bosslar Savaşçı da bu şekilde tamamen akıllardaki soru işaretini kaldıracak şekilde anlatmış olduk. Umarım inşallah
Hala kanala abone olmadıysanız lütfen kanala abone olun. Videolara beğeni atmayı unutmayın izledikten sonra, yani videoyu durdurup bir beğeni atarsanız sevinirim. Videolarda gözden kaçırmazsanız sevinirim bunu. Onun dışında aklınızdaki soruları yorumlar kısmına yazarsınız. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.